Ultimate Texas Hold'em'da çoğu oyuncu kötü kartlarla oyuna fazla para koyduğu için kaybeder. Oysa matematik bize hangi ellerde agresif olmamız, hangi ellerde beklememiz gerektiğini açıkça söylüyor. Bu videoda profesyonel oyuncuların kullandığı stratejiyi gerçek kartlarla adım adım göstereceğim. Bugün size Ultimate Texas Hold'em oyununda kullanılan profesyonel stratejiyi anlatacağım. Ve ayrıca matematiksel olarak hesaplanmış en doğru hamleleri gösteren bu stratejiyi de bir kart halinde videomun ekine koydum. Bu stratejiyi bilirseniz kasaya karşı en düşük kayıpla oynarsınız. Anlatımı da gerçek kartlarla yapacağım. Tabii ki bizim masamız Ultimate Texas Hold'em masası değil. Onun için layout da biraz farklı ama bize engel değil. Oyuncuya 2 tane kart veriyoruz. Oyuncu da ante ve blind için birer bahis koyuyor. Sevgili dostlar, bu oyunda bütün kararlar aynı değerde değildir. Bazı kararlar küçük bir fark yaratırken bazıları uzun vadeli sonucunuzu tamamen değiştirir. İşte bunun nedeni Ultimate Texas Hold'em'ın 3 ayrı karar aşamasından oluşmasıdır. Sevgili dostlar, Ultimate Texas Hold'em 3 aşamalı bir oyundur. Başlangıçta 5 tane kart masaya koyuluyor. Şimdi bu kartlardan şu 3'ü flop. Bu 2 kağıt ise turn ve river. Ultimate Texas Hold'em oyununda 3 aşamalı diyoruz ya. Birinci aşama, bu kartlar dağıtıldıktan sonra yerdeki 5 kartın kapalı olduğu durumda sadece kendi 2 kartınıza bakarak vereceğiniz karar. Buna ne diyoruz? Flop öncesi karar. Şimdi oyunun kalbine geliyoruz sevgili dostlar. Çünkü birazdan anlatacağım bölüm Ultimate Texas Hold'em stratejisinin en önemli kısmıdır. Oyunda en büyük avantajı sağlayan bahis hakkı da budur. Bu 4 misli bahis hakkını yanlış kullanırsanız sonraki aşamalarda bunu telafi etmeniz mümkün değildir. Şimdi flop sonrası karar var. Flop sonrası karar da belli. İlk 3 kağıttan sonra elimizdeki 2 kağıda da bakarak elimizin ne olabileceği ile ilgili bir tahmin yapıp bir bahse giriyoruz. Diyelim ki bu aşamada da check dedik, yani arttırmadık bahsimizi. Ondan sonra turn ve river kartları da açılıyor. Biz elimizdeki kartlarla ne yapacağımızı gördüğümüz için ya çekiliyoruz oyundan ve bu ante ve blind bahislerimiz kasaya gidiyor. Kaybetmiş oluyoruz. Yok, eğer elimizi gördükten sonra girmeye karar verirsek bu aşamada bizim koyabileceğimiz bahis miktarı sadece 1. Antenin 1 misli. Bakın size ne demiştim? Bu kartların hiçbiri açılmadan evvel. Hepsi kapalıyken. İşte bizim burada elimizdeki 2 karta bakarak, ki ben size anlatacağım bu kartların hangileri olursa bahsinizi yükselteceğinizi, elinizdeki 2 karta bakarak bahsinizi 4 misli yapabilirsiniz. Antenin 4 misli, antenin 4 misli. Dolayısıyla 4 misli bahis koyarız elimizi beğendiysek. Hangi elleri beğenirsek koyarız bu 4 misli bahsi? Onların hepsini anlatacağım size. Ya mesela bu örnekte bir açalım. Böyle bir el gelmiş. Bizim elimizde de başlangıçtan itibaren bir 7'li bir de 4'lü vardı. Bir straight yapıyor. Bu oyunda double straight yok ama olsa double straight'imiz de var. 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi demek ki neymiş? 3 tur bahis varmış. Kendi 2 kartımızı gördükten sonra yapabileceğimiz bahis 4 misli. Ha, burada bir de 3 misli bahis seçeneği var. Sevgili dostlar, burada birçok oyuncunun düştüğü bir tuzak var. O da 3 misli bahis seçeneği. Ben bunu kullanmıyorum ve size de önermiyorum. Çünkü matematik bize ya tam güçle bahis yapmayı ya da beklemeyi söylüyor. 3 misli bahis benim gözümde yarı hamile gibi bir şey. Ya girersiniz ya da beklemeyi tercih edersiniz. 3 misli bahis asla kullanmayın, düşünmeyin. 3 misli bahis sadece ve sadece kazinoların avantajı için kazinoların oraya koyduğu bir bahistir. Bizim 3 misliyle işimiz yok. Veya bundan sonraki turlarda karar vereceğim derseniz o zaman da check diyorsunuz. İşte o zaman da croupier flop dediğimiz ilk 3 kartını açıyor. İlk 3 kart açıldı ve artık oyunun doğası değişti. Çünkü elimizde daha fazla bilgi var. Fakat bahis gücümüz artık daha düşük. Bundan sonra kararlarımızı tahminden çok kombinasyon ihtimallerine göre vereceğiz. Sizin elinizdeki kartlarla bu açılan 3 kartı da görerek ne yapabileceğiniz hakkında bir fikir sahibi olarak bahsinizi yapıyor veya yapmıyorsunuz. Şimdi bazı örnekler yapalım. Birinci aşamayı anlatıyorum şimdi size. Yani kağıdınız dağıtıldı ve yerde hiçbir açık kart yok henüz. Antenin 4 misli bahsinizi yükselteceğiniz durumların içerisinde hangileri var, onlara bakacağız. Şimdi profesyonel stratejinin en kolay ezberlenen kuralı geliyor sevgili dostlar.
Elinizde bir as varsa yanındaki karta bakmıyorsunuz. Aynı renkte mi, değil mi, küçük mü, büyük mü, bunların hiçbir önemi yok. Bir as gördüğünüz anda 4 misli bahis yapıyorsunuz. Bunlardan birincisi elinizde bir as olması. Bir as yeterli. Eğer elinizde bir as görüyorsanız yanındakine hiç bakmayın. Asın yanında bir kartınız var. Aynı renkte veya değil fark etmez. 4 misli bahis yapıyorsunuz. Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi açtık, elimizde bir per var. Elimizde 2 adet ikiliden yüksek. Hangi per olursa olsun gene 4 misli bahis koyuyoruz antene. Yani üçlü, dörtlü ve yukarıya doğru gidiyor. Ası inceledik, çiftleri inceledik, geldik rualara. Sevgili dostlar, buradan sonra kurallar biraz daha seçici hale geliyor. Çünkü artık sadece yüksek bir karta sahip olmanız yeterli değil. O yüksek kartın yanında onu destekleyen ikinci bir karta da ihtiyacınız var. Böyle bir elle 4 misli bahis opsiyonumuzu kullanmıyoruz. Rua aslında iyi bir kağıt ama başka bir şey daha lazım. Şimdi size onu anlatacağım. Sevgili dostlar, eğer bu ruanın yanındaki ikili rua ile aynı renkte olsaydı, yani karo olsaydı, işte bakın o zaman bahsimizi 4 misli arttıracaktık. Ruanın yanında başka renkten 4, 3, 2 olduğunda bahsimizi arttırmıyoruz. 5'ten itibaren arttırabiliriz. Aynı rengi görmüştük zaten. Aynı renk, yani karonun ikilisi olsa bile arttırıyorduk. Elimizdeki kağıtlardan birinin kız olduğunda da yanında aynı renkten altılı veya büyük olduğunda, yani burada kupa kız, kupa altılı, kupa 7, 8, 9 ne olursa olsun bahsimizi 4 misli arttırıyoruz. Peki açtık. Birinci kağıdımız dam, ikinci kağıdı açtık. Başka renkten bir yedili. Ne yapıyoruz bu durumda? Çek. Bahsimizi arttırmıyoruz. Eğer kızın yanında aynı renkten olmayan başka bir kağıt varsa onun en az 8 olması lazım sevgili dostlar. Bakın, kız ve 7'de değil, kız ve 8'de 4 misli bahsimizi arttırıyoruz. Kağıtlarımızın birisi vale, sinek vale. Şimdi bu diğer kağıdın onlu ve yukarısı olunca arttırıyoruz. Yani sinekle aynı renk olsa ne yapacaktık? Bakalım ona da. Aynı renkten değilse valenin yanına onlu yeter 4 misli arttırmak için diyorduk ya sevgili dostlar. Burada da aynı renkten olduğu zaman 9'lu da yeterli, 8'li de yeterli. Demek ki neymiş? Valenin yanında sinek 7 olsaydı, ikisi aynı renk, 4 misli bahsimizi arttırmıyoruz. Ama 8 veya 9 olduğunda arttırıyoruz. Bu liste bu kadar. Valenin altındaki kağıtlar bu oyunda bahsimizi 4 misli arttırmak için nazarı dikkate alınmıyor. 10'lunun yanında 9'lu, 8'li, 7'li. Bunların bir kıymeti harbiyesi yok. Evet, ilk 3 kağıt açıldı, flop açıldı. Şimdi artık biz bahsimizi 3 veya 4 misli yapamayız. 2 misli bahis yapabiliriz. Peki hangi ellerle 2 misli bahis yaparız? Şimdi de ona bakıyoruz. Diyelim ki elimizde bu. Masada per var. Elimde de vale veya daha büyük bir kart var. Draw varsa, yani daha açılacak kağıtlar varsa burada bahis. Artık 4 misli yok biliyorsunuz. 2 misli. 2 misli bahsi koyuyoruz. Bundan sonra ne olacağı kurpiyenin 2 kağıdına bağlı. Bizi geçerse o kazanır, yoksa biz kazanırız. Şimdi bu kararı biraz daha metodik bir hale getirelim. Elinizde şu saydıklarımdan hangisi olursa olsun antenin 2 misli bahis yapıyorsunuz. Neler bunlar? Döper veya daha iyisi varsa elinde. Açtık. İşte bir döperimiz var. Nasıl döperimiz var? İşte böyle var. Böyle. Şimdi burada bir istisna var sevgili dostlar. Bizim bu oyuna girmemiz için elimizdeki kartlardan birisi rua veya as olmalı. Yani şöyle olsa biz 2 misli bahsi koyup giriyoruz. Böyle de olsa 2 misli bahsimizi koyup giriyoruz. Ama bunda girmiyoruz sevgili dostlar. Demek ki neymiş? Yerde bir üçlü varsa diğer 2 kağıt kapalıyken bizim elimizde en az bir rua veya bir as olmalı ki 2 misli bahse girelim. As veya papaz yoksa en az bir vale olması şartıyla bir renk ihtimali veya bir straight ihtimali varsa 2 misli bahis koyup oyuna giriyoruz. Masada per varsa, bakın ilk 3 kağıtta masada bir per var. 2 adet yedili. Elinde senin bu oyuna girmen için bir kere vale veya büyük bir kart olması lazım ve senin flash yapabilecek, renk yapabilecek 4 kartın olması lazım.
Bu takdirde iki misli bahiste oyuna giriyorsun. Bu örneğe bakalım. Yerde bir per var. Elimizi açtık. En az bir vale olması şartıyla bizim burada bir straight yapma ihtimalimiz varsa iki ucu açık straight'ten bahsediyorum. Bakın 8, 9, 10 vale. Yani biz burada kız gelirse de, yedili gelirse de bir straight yapabileceğimiz için bu oyuna da iki misli bahis koyup giriyoruz. Bir straight'imizi yaptık. 7, 8, 9, 10 vale. Diğer oyuna girme ihtimalimiz de şöyle sevgili dostlar. Yerdeki açılan flop kartlarından herhangi birisine elimizdeki bir kartla beraber bir per haline getirebiliyorsak iki misli oyuna giriyoruz. Açtık burada. 2 adet üçlümüz var. İki misli bahiste oyuna giriyoruz. Bakın bu 2 adet ikili için geçerli değil. Veya yerdekiyle de yapmasak elden bir pocket ikiliyle de yani elden bir perle de oyuna girmiyoruz. Demek ki elimizdeki kartla yaptığımız her perle oyuna giriyoruz. İkililer hariç. Şu durumda da iki misli bahis yapıyoruz. Bakın dörtlü flush kartım var. Bir de perim var. Bu per 2 adet cep ikilisi bile olsa kabul. Burada iki misli bahisle giriyoruz oyuna. Diğer seçenek de şu. Dörtlü flush renk ihtimali var. Bir per yapamıyorsun ama elindeki aynı renkten yani sineklerden iki kartının bir tanesi onlu veya daha büyüğü. Yani bunun yerine sinek vale, sinek kız, sinek papaz, sinek hasta olabilirdi. Bu durumda da iki misli bahisle oyuna giriyordu. İki misli bahislerde bu saydıklarım yoksa oyuna girmiyoruz. Sevgili dostlar, bu noktaya kadar Ultimate Texas Hold'em'da en önemli kararların büyük kısmını ele aldık. Oyuncu kartlarımızı gördükten sonra hangi ellerde agresif bahis yapmamız gerektiğini ve hangi ellerle beklememiz gerektiğini öğrendik. Ancak oyun burada bitmiyor. Çünkü Ultimate Texas Hold'em'ın ilginç tarafı şu. Doğru kararı vermiş olmanız mutlaka kazanacağınız anlamına gelmiyor. Unutmayın sevgili dostlar, Ultimate Texas Hold'em bir tahmin oyunu değil, bir karar oyunudur. Doğru kararı vermiş olmanız her eli kazanacağınız anlamına gelmez muhakkak. Biz burada tek bir eli değil, yüzlerce elin toplam sonucunu kazanmaya çalışıyoruz. Bir sonraki bölümde 5 community card'ın tamamı açıldıktan sonra neler olduğunu inceleyeceğiz. Yani hangi ellerle devam etmeli, hangi ellerle vazgeçilmeli ve cep mühendisi 18-20 kuralı nasıl uygulanmalı? Oyunun geri kalan stratejisi için ikinci bölümde görüşmek üzere. Serinin ikinci bölümüne açıklama kısmındaki ve sabit yorumdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Lütfen bulunduğunuz ülkenin kumar ile ilgili mevzuatına uygun hareket ediniz.